Güney Kore Gezi Rehberi videomuza hoş geldiniz. Bu bölümde Seul, Busan ve Jeju gibi en popüler yerleri keşfederken, ülkenin tarih, kültür, K-pop dünyası ve yemek deneyimleriyle neden gitmeye değer olduğunu birlikte göreceğiz. Modern kent dokusu ile geçmişi aynı anda yaşatan Hanok sokakları, yüksek teknoloji ve geleneksel yaşamın uyumuyla Güney Kore ziyaretçilerini ilk andan itibaren etkisi altına alıyor. Sokaklarda K-pop ritimlerinin enerjisi duyulurken birkaç adım ötede yüzlerce yıllık tarihe tanıklık eden saraylar ve tapınaklar karşınıza çıkıyor. Seul'un ışıltılı şehir hayatı, Busan'ın okyanus manzaralı sahilleri ve Jeju'nun volkanik doğası her zevke hitap eden benzersiz rotalar sunuyor. Bu yolculukta geçmişten günümüze Kore'nin hikayesini hissedecek, mutfağın baharatlı lezzetleriyle tanışacak ve kültürün içine karışacaksınız. Hazırsanız Güney Kore'nin eşsiz ruhunu birlikte keşfetmeye başlayalım. Güney Kore'nin tarihini anlamak, bugün gördüğümüz modern yaşamın arkasındaki derin kültürü kavramak için en önemli adım. Kore Yarımadası'ndaki yaşam binlerce yıl öncesine dayanır ve tarih sahnesine ilk olarak Joseon gibi antik krallıklarla çıkar. Ardından Goguryeo, Baekje ve Silla krallıkları döneminde kültür, sanat ve Budizm hızla gelişir. Özellikle Silla'nın Yarımada'yı birleştirmesi, Kore kimliğinin temellerini atar. Daha sonra Goryeo Hanedanı döneminde ülkenin adı dünyaya Kore olarak tanınır ve bugün hala hayranlık uyandıran Seladon seramikleriyle bilinir. 1392'de başlayan Joseon Hanedanı ise 5 asır boyunca Konfüçyüsçü düzeni, sarayları, bilimsel gelişmeleri ve Kore alfabesi Hangul'un doğuşunu insanlığa armağan eder. Ancak 20. yüzyıl başlarında Japon işgaliyle zor bir dönem başlar, halk özgürlüğü için büyük bedeller öder. 1945'te işgal son bulsa da bu kez Kore Savaşı patlak verir ve ülke kuzey ile güney olarak ikiye ayrılır. Savaşın ardından Güney Kore büyük bir toparlanma ve değişim sürecine girer. Yoksulluktan teknoloji devine dönüşen ülke bugün Samsung, Hyundai gibi markalarla dünyaya yön veren bir inovasyon merkezidir. Geçmişin mücadele dolu hikayesi, Güney Kore'yi yalnızca modern bir ülke değil, aynı zamanda köklerine sıkıca bağlı güçlü bir kültür haline getirmiştir. Güney Kore, bugün ekonomik başarı hikayeleriyle tüm dünyanın dikkatini çeken ülkelerden biri. Oysa Kore Savaşı sonrasında çok sınırlı kaynaklara sahip, yoksullukla mücadele eden bir ülkeydi. Fakat doğru stratejiler ve insan gücüne yapılan yatırımlar sayesinde kısa sürede büyük bir dönüşüm yaşandı. Devletin yönlendirdiği sanayileşme politikaları ile ortaya çıkan Samsung, Hyundai, LG gibi dev şirketler yalnızca ülke ekonomisini değil, dünya pazarlarını da şekillendirdi. İleri teknoloji, yarı iletkenler, otomotiv, gemi yapımı, telekomünikasyon ve eğlence sektörü bugün Güney Kore'nin en güçlü ekonomik alanları arasında yer alıyor. Özellikle K-pop, dizi ve film endüstrisinin yarattığı kültürel ihracat yani Hallyu Wave, turizm ve marka değerine büyük katkı sunuyor. Ülkenin modern yaşamı da ekonomiyle birlikte hızla gelişti. Seul metrosu gibi yüksek teknoloji altyapıları, internet hızında dünya liderliği, akıllı şehir uygulamaları ve temassız ödeme sistemleri Kore'yi geleceğin yaşam tarzına taşıyor. Aynı zamanda eğitimli ve yenilikçi genç nüfus, startup ekosisteminin büyümesini sağlıyor. Dünyaya yön veren uygulamalar ve dijital çözümler burada hayat buluyor. Tüm bu gelişmelere rağmen geleneksel kültür günlük hayatta önemini koruyor. Modern gökdelenlerin hemen yanında Hanok evleri, hızlı iş yaşamının içinde ritüellerin ve aile bağlarının güçlü varlığı Kore'yi benzersiz bir denge üzerine kuruyor. İşte tam bu nedenle Güney Kore yalnızca ekonomik bir güç değil, aynı zamanda geleceği bugün de yaşatan bir ülke. Güney Kore'de gezilecek popüler yerler dendiğinde ilk durak çoğu zaman başkent Seul olur. Çünkü şehir ülkenin hem kalbidir hem de en büyük kültür sahnesi. Namsan Tepesi üzerindeki Seoul Tower şehrin panoramik manzarasını sunarken Myeongdong'un kalabalık caddelerinde alışverişin, sokak lezzetlerinin ve renkli vitrinlerin tadını çıkarırsınız. Şehrin tarihi yüzünü görmek isteyenler Gyeongbokgung ve Changdeokgung saraylarının ihtişamlı avlularında geçmişin izini sürer, Bukchon Hanok köyünün geleneksel sokaklarında fotoğraf karelerine sığmayacak kadar güzel manzaralar yakalar.
Bir metro yolculuğu ile Hongdae'ye geçip genç ve enerjik atmosferi, sokak performansları, bağımsız tasarım dükkanları ve gece boyunca süren canlılığı keşfedersiniz. Tam karşıda ise Gangnam'ın gökdelenlerle dolu iş ve eğlence dünyası modern Kore'nin simgesi gibi yükselir. Bu bölgede şık restoranlar, lüks mağazalar ve K-pop hayranlarının fotoğraf çekmek için uğradığı ünlü şirket binaları yer alır. Seul'dan sonra rotayı Busan'a çevirmek, ülkenin ikinci büyük şehrinin sahil ruhunu hissetme fırsatı sunar. Haeundae ve Guanggalli plajları hem yazın deniz keyfi hem de yılın her döneminde şehir manzarası eşliğinde yürüyüşler için idealdir. Busan'da Jagalchi Balık Pazarı'nda taze deniz ürünleri deneyebilir. Gamcheon Kültür Köyü'nün rengarenk sokaklarında sanat galerileri ve el işi atölyelerini gezebilirsiniz. Şehrin bir diğer önemli noktası ise Haedong Yonggungsa Tapınağı'dır. Okyanus kıyısına inşa edilen bu tapınak, eşsiz manzarasıyla ziyaretçileri büyüler. Kore'nin doğa harikası destinasyonlarından Jeju Adası ise bambaşka bir dünyaya adım atmanızı sağlar. Volkanik yapısı sayesinde oluşan lav tünelleri, şelaleler ve Seongsan Ilchulbong Güneş Doğuşu Tepesi adaya mistik bir hava katar. Sabahın erken saatlerinde burada gün doğumunu izlemek unutulmaz bir deneyimdir. Jeju ayrıca çay plantasyonları, nefes açan sahil yolları ve Hallasan Dağı gibi keşfetmesi saatler süren doğal güzelliklere sahiptir. Eğer Kore'nin orta kesimlerine yol alırsanız Gyeongju şehrinde adeta açık hava müzesi geziyormuş gibi hissedersiniz. 1000 yıllık Silla mirası, mezar höyükleri, Bulguksa Tapınağı ve Seokguram Grotto gibi UNESCO miraslarıyla tarihin içinde yürürsünüz. Başka bir şehir olan Incheon ise yalnızca uluslararası havalimanıyla değil, aynı zamanda Songdo'nun geleceğin mimarisini andıran planlı şehir yapısıyla ilgi çeker. Daegu, Daejeon, Suwon gibi kentlerde ise tapınaklar, sokak kültürü, müzeler ve Kore'nin daha sade, daha yerel yüzünü görme şansı yakalarsınız. Tüm bu bölgeler teknolojinin hızını, tarihin derinliğini, doğanın büyüsünü ve eğlencenin coşkusunu bir arada yaşatan Güney Kore'nin neden bu kadar popüler bir seyahat rotası olduğunu açıkça gösterir. Çünkü bu ülkede her şehir kendi hikayesini anlatır ve her ziyaretçi o hikayenin bir parçası olarak ayrılır. Güney Kore'nin tarihi ve kültürel noktalarını keşfetmek, binlerce yıllık bir mirası, günümüzün enerjik yaşamıyla iç içe görmek anlamına gelir. Ülkenin dört bir yanında karşınıza çıkan saraylar, tapınaklar, geleneksel köyler ve müzeler Kore kimliğinin zenginliğini gözler önüne serer. Başkent Seul'da yer alan Gyeongbokgung Sarayı, Joseon Hanedanı'nın en görkemli simgelerinden biridir. Geniş avluları, renkli çatı süslemeleri ve kraliyet yaşamının izlerini taşıyan salonlarıyla ziyaretçilerine tarihin kapılarını açar. Her gün düzenlenen nöbet değişimi töreni ise Kore geleneklerinin yaşatıldığı özel bir sahnedir. Yakınındaki Bukchon Hanok köyünde ahşap Hanok evlerinin bulunduğu sokaklarda yürürken geleneksel yaşam kültürünü hisseder, tasarım atölyeleri ve çay evlerinde Kore estetiğinin sadeliğini tanırsınız. Changdeokgung Sarayı ve gizli bahçesi Huon ise doğa ile mimarinin uyumlu dansını sergileyerek imparatorluk döneminin zarif tarafını gösterir. Kültürün dini boyutunu görmek isteyenler için Jogyesa ve Bonjunsa tapınakları şehir içinde saklanmış huzur alanlarıdır. Buda heykelleri, aydınlatılmış fenerler ve meditasyon sesleri modern şehir hayatının gürültüsünü bir anda arkanızda bırakır. Busan'da deniz kıyısına inşa edilmiş Haedong Yonggungsa Tapınağı ise dalga sesleriyle ruhu dinlendiren bir ibadet noktasıdır. Yüksek kayalıkların üzerinde yükselen yapılar, okyanus manzarasıyla birleşince kendine özgü bir atmosfer oluşturur. Eğer Kore'nin köklü geçmişine daha derin bir yolculuk yapmak isterseniz, Gyeongju'ya gidersiniz. Bir zamanlar Silla Krallığı'na başkentlik yapan bu şehir, adeta bir açık hava müzesidir. Bulguksa Tapınağı 8. Yüzyıldan beri dimdik ayakta duran mimarisiyle Budist sanatının zirvesini temsil eder ve yakınındaki Seokguram Grotto'daki mükemmel işçilikle yapılmış Buda heykeli UNESCO tarafından korunur. Buradaki tümülüs mezarları, kralların gömüldüğü anıtsal höyükler olarak tarihin somut kanıtlarıdır. Jeju Adası'nda ise Jeju Folklor Köyü ve yerel taş mimarisinin örnekleri Kore kültürünün farklı bir yüzünü gösterir. Ada kadınlarının dalış kültürü olan Hanyeo geleneği ise güçlü toplumsal yapının eski bir simgesidir.
Ayrıca Kore'nin bağımsızlık mücadelesini ve modern tarihini anlamak için Seul'daki Ulusal Müze, Savaş Anıtı ve Seodaemun Hapishanesi Müzesi gibi noktalar oldukça etkileyici ve öğretici ziyaretler sunar. Kore kültürünün günlük yaşamdaki karşılığını görmek isteyenler için ise geleneksel çay seremonileri, hanbok giyme deneyimi, festival ve ritüeller kültürün canlı olduğunu gösterir. Tüm bu yerler yalnızca birer turistik durak değil, aynı zamanda Kore toplumunun ruhunu oluşturan değerlerin bugüne taşınmış halidir. Buraları gezdikçe, Güney Kore'nin neden böylesine güçlü bir kültürel hafızaya sahip olduğunu çok daha iyi anlarsınız. Güney Kore mutfağı lezzetleri kadar kültürü de yansıtan çok güçlü bir gastronomi deneyimi sunar. Çünkü Kore'de yemek sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda paylaşım, aile bağları ve gelenek anlamına gelir. Sofranın başrolü çoğu zaman kimçidir. Fermente, lahana ya da turplardan yapılan bu eşsiz lezzet hem sağlık açısından hem de tarihsel önem bakımından Kore mutfağının vazgeçilmezidir. Bibimbap ise renkli görünümüyle iştah açan, sebzeler, pirinç, yumurta ve isteğe göre etle hazırlanan dengeli bir tabaktır. Sokak lezzetleri de Kore seyahatinin en keyifli duraklarından biridir. Myeongdong sokaklarında yürürken tteokbokki'nin acılı pirinç kekleri, hotteok'un içi şuruplu tatlı hamurları, kimbap'ın pratik ve hafif tadı mutlaka karşınıza çıkar. Barbekü kültürü ise sosyal yaşamın merkezindedir. Masanın ortasında yer alan ızgarada kendi etinizi pişirirken arkadaşlıklar güçlenir, sofrada uzun sohbetler edilir. Deniz ürünleri özellikle Busan'da oldukça yaygındır. Taze balık, istiridye ve ahtapot çeşitleri hem çiğ hem de pişmiş şekilde sunulur. Çorba ve güveçler de her öğünde yerini alır. Kimchi, jjigae gibi yoğun aromalı sıcak yemekler soğuk havalarda içinizi ısıtır. Kore'de çay kültürü de oldukça köklüdür. Yeşil çayın yanında misafirperverliği simgeleyen geleneksel çay seremonileri sakin bir mola imkanı sunar. Tatlılarda ise genellikle pirinç unundan yapılan hafif lezzetler öne çıkar. Mochi benzeri teok çeşitleri en bilinen örneklerdendir. Kore mutfağının en güzel yanı ise her tabakta bölgenin ruhunu, tarihin izlerini ve aile sıcaklığını hissetmenizdir. Bu yüzden Güney Kore'ye gittiğinizde yemek deneyimi seyahatin en unutulmaz parçalarından biri olur. Güney Kore'de eğlence ve yaşam tarzı, teknolojinin hızıyla kültürel alışkanlıkların uyumlu bir karışımı olarak karşımıza çıkar. Şehirler özellikle geceleri bambaşka bir enerjiye bürünür. Seul'da Hongdae ve Itaewon gibi bölgeler genç nüfusun buluşma noktalarıdır. Sokak performansları, canlı müzik mekanları, temalı barlar ve sabaha kadar açık kafelerle şehir sürekli hareket halindedir. Karaoke kültürü yani noraebang, Kore'de arkadaş gruplarının vazgeçilmez eğlencesidir. Özel odalarda mikrofonu elinize alır, sevdiğiniz şarkıları özgürce söylersiniz. K-pop hayranları için albüm mağazaları, dans stüdyoları ve idol şirketlerinin binaları neredeyse tapınak gibi ziyaret edilen yerlerdir. Sokaklarda yıldız adaylarının dans pratiklerine bile denk gelmek mümkündür. Alışveriş sevenler için Myeongdong ve Gangnam'da kozmetik ürünlerden en yeni teknoloji cihazlarına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Dongdaemun gece pazarları ise moda tutkunlarının ilham aldığı bir merkezdir. Dijital kültür de yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. E-spor arenaları, PC Bank adı verilen oyun kafeleri ve sanal dünyalar Kore gençliğinin günlük hayatında önemli bir yer tutar. Tüm bu modern yaşamın yanında Kore'nin sosyal bağları güçlüdür. Aile içi saygı, büyükleri onurlandırma ve birlikte vakit geçirme geleneği hala korunur. Festival sezonlarında şehirler rengarenk olur. Fener festivalleri, çiçek şenlikleri, sahil konserleri ve kültürel etkinlikler herkesi bir araya getirir. Kısacası Güney Kore'de yaşam hem dinamik, hem samimi, hem yenilikçi, hem de köklüdür. Burada her güne farklı bir eğlence, her an unutulmaz bir deneyim eşlik eder. Güney Kore'de konaklama seçenekleri her bütçeye ve her beklentiye uygun bir çeşitlilik sunar. Seul ve Busan gibi büyük şehirlerde lüks otellerden modern butik otellere, daha ekonomik guest house seçeneklerinden geleneksel hanok evlerinde konaklamaya kadar geniş bir yelpaze bulunur. Hanok deneyimi özellikle kültürle iç içe bir seyahat isteyenler için eşsizdir. Ahşap mimarinin sade dokusu ve yer yataklı odalar Kore yaşamını gerçekçi şekilde hissettirir.
Ulaşım konusunda ise Güney Kore son derece gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Metro hatları temiz, güvenli, hızlı ve turist dostudur. Şehir içi ulaşımda T-Money kart kullanarak otobüs ve metroya kolayca binebilir. Navigasyon uygulamalarıyla kaybolmadan tüm şehri gezebilirsiniz. Şehirler arası ulaşımda ise KTX hızlı trenleri büyük kolaylık sağlar. Seul'dan Busan'a yaklaşık 2,5 saatte ulaşmak mümkündür. Taksi seçenekleri de yaygındır. Ancak özellikle yoğun saatlerde metro çok daha hızlıdır. Havalimanı transferleri için RX tren hattı pratik bir çözümdür. Güney Kore'nin genel olarak güvenli bir ülke olduğunu ve geceleri bile rahatça dolaşabileceğinizi söylemek mümkün. Buna rağmen kalabalık bölgelerde kişisel eşyalarınıza dikkat etmek her zaman önemlidir. Yeme içme ve alışveriş yerlerinin çoğunlukla gece geç saatlere kadar açık olması, seyahat programınızı oldukça esnek hale getirir. Son olarak ücretsiz ve güçlü Wi-Fi ağlarının parklar ve metro dahil birçok yerde sunulduğunu hatırlatalım. Bu da turistler için büyük bir avantajdır. Kısacası Güney Kore'de konaklama ve ulaşım, seyahatinizi kolaylaştıran güçlü bir altyapı üzerine kuruludur ve bu sayede ülkeyi keşfetmek hem konforlu hem keyifli hale gelir. Güney Kore seyahatinizin en verimli ve keyifli şekilde geçmesi için birkaç önemli ipucuyla videomuzu tamamlayalım. Öncelikle ziyaret için en uygun dönem bahar ve sonbahar aylarıdır. Kiraz çiçekleriyle süslenen Nisan günleri ve sararan yapraklarla dolu Ekim-Kasım'ı Kore'nin en büyüleyici zamanlarıdır. Yaz ayları sıcak ve nemli, kış ayları ise oldukça soğuk ve rüzgarlı geçebilir. Bu yüzden planlama yaparken mevsimi mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. Kültürel açıdan ise saygı en önemli davranışlardan biridir. Tapınaklarda sessiz olmak, büyüklerle konuşurken nezaket ifadelerini kullanmak ve kişisel alanlara özen göstermek Kore'de olumlu karşılanır. Yeme içme konusunda açık fikirli olmak seyahatinizi çok daha özel kılar. Acı seviyeleri yüksek olsa da yeni tatları denemekten çekinmeyin. Fiyatlar bölgelere göre değişse de sokak lezzetleri hem uygun hem de doyurucudur. Alışveriş yapmayı planlıyorsanız, taksit sistemlerinin yaygın olduğunu ve vergi iadesi alabileceğinizi unutmayın. Turistik bölgeler dışında İngilizce iletişim her zaman kolay olmayabilir. Bu yüzden bazı basit Korece ifadeleri öğrenmek size büyük avantaj sağlar. Metro duraklarının karmaşık olabileceğini düşünerek telefonunuzda çevrim dışı harita bulundurmak da işinizi kolaylaştırır. Güney Kore son derece güvenli, düzenli ve misafirperver bir ülkedir. Burada geçireceğiniz her gün size hem modern dünyanın hızını hem de köklü bir kültürün sıcaklığını hissettirecek. Bu büyülü yolculuğun ardından insanlar, yemekler, sokaklar ve manzaralar hafızanızda unutulmaz anılar bırakacak. Şimdi sıra biletinizi almakta ve Kore'nin farklı dünyasına adım atmakta. Bizimle birlikte keşfettiğiniz bu gezi rehberinin bir sonraki durağında görüşmek üzere.